Merhaba, Dilimsel Düşünce'ye hoş geldiniz. Ben Ümit Duran. Dilimsel Düşünce'nin ilk serisi olan Ümit ile Saklı Gramer'deyiz. İlk bölümümüzle başlıyoruz. İlk bölümümüz İngilizcenin ve dolayısıyla da dünyanın en çok kullanılan fiili olan to be fiili. İngilizce'deki be fiili olmak anlamında basit bir fiil diye düşünüyor olabiliriz. Fakat olay o kadar basit değil. Neden basit değil diye soruyor olabiliriz. Bir kere neden olsun ki? İkinci olarak be fiili İngilizce'de 7 şekilde daha karşımıza çıkıyor. Am, is, are, was, were, been, being. Hadi being'i pek saymayalım bugün. Neden? Çünkü be artı ing diye basit bir form olarak düşünelim onu. Ama geriye kalıyor 6 farklı form. O formlara az sonra teker teker bakacağız. Biz bu 7 farklı forma, am, is, are, was, were gibisinden formlara fiil diyebiliriz, yardımcı fiil diyebiliriz. Ama daha isabetli bir tabir olarak koşaç diyelim Türkçe'de. İngilizcesiyle kopyala diyelim bunlara. Nasıl fiil olur diye bunlar soracak olursak şöyle oluyor. Where the wild things are. Vahşi şeylerin olduğu yer. Are, olduğu. Burada are olmak anlamında bir fiil olarak karşımıza çıkıyor. Mesela bir örnek. Koşaç ne demek diye kısaca bir değinecek olursak. Ali is short cümlesindeki is orada koşaçtır. Yani özneyi ve yüklemi birbirine bağlayan kelimecik. Veya bu kalem kısadır veya kalem kısadır dediğim zaman kalem ve kısa. Kalem özne oluyor burada. Kısa da bir yüklem, yani kalem hakkında söylenen, ileri sürülen, haber verilen şeydir. Yüklemin eski Osmanlıca'daki veya Arapçadaki karşılığı haberdir. Kalem kısadır. Oradaki dır İngilizce'deki is veya am, is, are onlardan biri veya was, were. Diğer dillerde de bir sürü karşılığı var. Bunlar koşaçtır. Yüklemi ve özneyi birbirine bağlayan, birbirine koşan gramer öğeleri. Kalemi niye gösteriyorsam hala. Bu am, is, are, was, were, been, being bunlar be fiilinin çekimli halleridir. Be bir fiilse bunun çekimli hallerinin fiil olmama imkanı var mı? İhtimali var mı? Belki vardır başka diller için ama İngilizce'de yok. Yani bunlar da birer fiil. İngilizce'de fiiller 4 veya 5 farklı şekilde çekiliyor. Düzenli fiillerde 4, düzensiz fiillerde 5. Have, had onları ekleyerek saymaya gerek yok. Çünkü orada ekleme yapıyoruz. Yani fiilin formu değişmiyor. Fiile ekleme geliyor. Onlar başka. To be fiilinde neden 7 farklı şekil var? Kendi haliyle birlikte 8 farklı şekil var. Çünkü burada suppletion denen bir dilsel olay karşımıza çıkıyor. İngilizcesine suppletion, Türkçesine de değişik biçimlenme deniyor. Suppletion kelimesi İngilizce'de bize supply fiilini çağrıştırıyor olabilir. Supply tedarik etmek, tamamlamak demek. Suppletion da bu fiilden türemiş bir isim ve bir şeyi tamamlama, bir şeyi tedarik etme anlamına geliyor. Tedarik derken nasıl bir tedarik? Şöyle bir tedarik. Bir fiilin çekimli hali veya paradigmadan başlayalım. Paradigma ne demek? Gramerde paradigma ne demek? Bir kelimenin çekimlenip olabileceği formların hepsi toplam o kelimenin paradigması oluyor. Mesela go fiili dedik az önce. Go, gone, goes, going ve went. Go fiili beşli bir paradigmaya sahip, kendisi de dahil. Bu paradigmanın içinde G ile başlamayan bir harf var. W ile başlıyor. Bu o serinin içine gelmiş, başka bir yerden gelmiş bir kelime olan went. Went aslında kendi başına ayrı bir fiil, gitmek anlamında yine. Ama go'nun geçmiş zaman halini karşılar duruma gelmiş. Veya mesela kişi anlamındaki person kelimesinin çoğulu İngilizce'de persons değil, çoğu durumda değil. People veya cold İngilizce'de soğuk demekken colder daha soğuk demek. Good İngilizce'de iyi demekken gooder diye bir kelime yok. Better diyoruz. Burada ne var? Paradigmaya dışarıdan bir unsurun gelmesi gibi. Ya da şöyle diyelim. Bir aile olsun. Anne, baba, çoluk, çocuk. Bir tane daha çocuk yapmak yerine evlatlık alıyorlar gibi düşünebiliriz. Be fiiline dönecek olursak farklı yerlerden gelen kelimeler be fiilinin paradigmasını oluşturuyor demiştik. Tam diyemedik ama dedik işte. Hemen tablomuza bakıyoruz. Tablomuzda neyi görüyoruz? Am, is, are, has diye herhalde okunabilecek bir kökten geliyor. Was, were, wes diye telaffuza çok takılmıyoruz. Been ve being de ve be'nin kendisi de bu olarak söylenen bir kelimeden geliyor. Yani bu be fiilinde katmerli bir suppletion var. Çünkü iki farklı yerden tedarik almış. Hem has birden, has'ten hem de wes'ten. Şimdi tabloya bakınca hemen aklımıza iki soru geliyor. Soruları tahmin etmeyeyim, ben devam edeyim. Burada PHA diye bir şey görüyoruz. PHA fiil kökü diyor. PHA ne demek? PHA Proto-İndo-Avrupa dili demek. Bu dil bundan 4000 sene öncesine kadar konuşulmuş. Ondan sonra da farklı dillere evrilmiş. Yani bir dilden farklı dillerin çıktığı bir dil. Bu diller hangi diller? Bir sürü diller bunlar. Ama başlıca örneklerini sayarsak İngilizce, Almanca, Rusça, Latince, Yunanca, Farsça, Ermenice,
Bu Proto-İndo-Avrupa dili şu an için önemli mi? Bu konuda evet önemli ama değinecek miyiz? Değinelim. Bu dil yazıya geçme fırsatı bulunmadan dağılıp farklı dillere evrilmiş, kaybolmuş bir dil. Kaybolmuş demeyelim de dağılmış bir dil. Şöyle düşünebiliriz. Bu dili konuşan bir grup vardı. Farklı yerlere göç ettiler. Birbirlerinden izole oldular. Farklı yerlerdeki bu konuşurların dilleri zamanla birbirlerinden farklılaştı ve en sonunda birbirlerini anlayamaz, birbirlerinden farklı diller konuşur hale geldiler. Ve böylece farklı diller doğmuş oldu. Ve bugün dil bilimde bu evrilmiş dillere bakarak, onlardan geriye doğru modelleme yapılarak bu Proto-İndo-Avrupa dilinin, yani yazıya hiç geçirilmemiş dilin kelimeleri tahmin edilebiliyor, grameri tahmin edilebiliyor. Bu neye benziyor? Şuna benziyor. Yine aileden bir örnek verelim. Çocukların, kardeşlerin ortak fiziksel özelliklerine bakıp annenin ve babanın fiziksel özelliklerini tahmin etmeye benziyor. Geriye doğru modelleme yapmaya benziyor. Rekonstrüksiyon deniyor buna dil bilimde. İşte bu sağ sütundaki kelimelerin başındaki yıldız da Asterix'te bu kelimelerin rekonstrüksiyon bir kelime olduğunu, yani yazıyla kayda geçirilmemiş fakat bilimsel yollarla inşa edilmiş, oluşturulmuş bir kelime olduğunu gösteriyor. Harflerin arasındaki sayılarda H1, H2 gibi bunların H'ye benzeyen ama farklı H sesleri olduğunu gösteriyor. Yani H1 farklı bir ses, H2 farklı bir ses varsa 3-4, H3-4 bunlar farklı sesler. Yani bir grup mesela gitmiş, kopmuş gitmiş, konuştuğu dil evrilmiş, Yunanca olmuş, biri gitmiş Ermenice olmuş, yazı yok, WhatsApp yok, telefonla haberleşme yok, kitap yok, taşa kazıma bile yok. Yani dumanla haberleşme varsa o da zaten uçuyor gidiyor, kalmıyor yani. Ne oluyor? İnsanların konuştukları birbirinden kopuyor bir süre sonra. O başka bir şey uyduruyor, o başka bir şey uyduruyor. Farklı diller böyle böyle ortaya çıkıyor. Söz uçar yazı kalır diye bir atasözü var. O da yani duman açısından düşünürsek, dumanla yazma açısından düşünürsek yanlış bir atasözü, tam geçerli değil. Çünkü duman kalmıyor yani. Dumanla yazıyorsun gidiyor. Bu tam o yüzden %100 kuşatıcı bir atasözü değilmiş. Güncelleme yapmak lazım bazı atasözlerinde. Bu arada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sağ sütundaki Proto-İndo-Avrupa kelimelerinin sonunda bir tire var. Bu o kelimenin bir fiil kökü olduğunu gösteriyor. Yani mastar değil, fiil kökü. Ben ne yapmışım ama parantez içine mastar yazmışım. Benim de ol'dan sonra mastar ekini atıp fiil kökünden sonra tire koymam gerekiyordu. Yani ek almamış bir şekilde fiilin kendisini yazmam gerekiyordu. Yani mastar farklı şey, fiil farklı şey. Mastar bir isim, fiilin isim hali. Fiil de zaten fiil. Az önce ne dedik? Bir fiilin kişi çekimleri dedik. Yani İngilizce'de fiiller kişi çekimi alıyor mu diye soracak olursak alıyor ama azıcık alıyor. Nasıl alıyor? Şöyle alıyor. Bir kere play, playing, played bunlar farklı zaman bildiriyor. Kişi bildirmiyor ama play ve place arasında kişi fark var. Zaman aynı. Place dediğim zaman sadece üçüncü tekil, yani o plays. He, she, it plays. Ahmet plays, Mehmet plays oluyor. Başka nerede karşımıza çıkıyor? Have, has diye düşünüyor olabiliriz ama oradaki has de aslında have artı s diye düşünelim. O da yani çok matah bir şey değil. Farklı bir kişi çekimi değil, yani kaynaşmış, kısalmış bir form. İncil çevirisinde Shakespeare veya o dönemden kalma şairlerin, yazarların metinlerinde, atasözlerinde, şurada bir atasözünde veya arkaik, yani eski bir hava verme isteyen üsluplarda, ifadelerde karşımıza çıkıyor. Mesela biz şu an İngilizce'de I go, you go, he goes diyoruz ama eskiden bunların üçü de farklı olacaktı. I go, you goes, he goes şeklinde olacaktı. Yani bir ikinci tekil şahıs çekimi de söz konusuydu fakat zaman içinde kaybolmuş. Bu kaybolan şahıs çekimlerine şöyle bir tablo olarak bakalım. Do fiili üzerinden bakalım, hem de ta geçmişten beri bakalım. Nereden beri? Proto-Germen evresinden beri. Yani günümüzden 2500 ile 1500 yıl öncesi arasındaki devire Proto-Germence devri deniyor. Tabloya baktığımız zaman do fiilinin ki o zamanki mastar hali doonaymış. Herhalde kuyruklu bir A görüyoruz. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. İngilizce'de, yani Proto-Germence'de, daha İngilizce demeyelim, Proto-Germence'de 8 farklı kişi çekimi görüyoruz. Yani 8 farklı gramatik şahıs görüyoruz. Bu artı 2, yani normalde 6 olan şeylere artı olarak 2 tane ne görüyoruz? İkililer görüyoruz. Dual ya da eski Türkçesiyle tesniye dediğimiz formlar görüyoruz. Yani siz ikiniz yaparsınız veya biz ikimiz yaparız diye. Bunların Proto-Batı Germencesi evresine geçince kaybolduğunu görüyoruz. Sonraki eski İngilizce aşamasında çoğul formlar tek bir form altında toplanıyor. Ondan sonra Orta İngilizce'de do ve yani çoğullar ve birinci tekil aynı formda buluşuyor. Modern İngilizce'de ise bir tek üçüncü tekil farklı kalıyor. Diğer formlar tek bir formda
diğer şahısların çekimleri tek bir formda buluşuyor, kaynaşıyor. Telaffuza tam takılmayalım çünkü tarihsel açıdan çok isabetli bir telaffuz yapmak amacımız değil. Zaten başında yıldız var, yani telaffuzdan %100 emin değiliz. 1 dereceye kadar emin değiliz çünkü bunlar yazılmamış. Yazılsa bile ne kadar emin olabiliriz? Çünkü yani her yazıldığı zaman da emin olunmuyor. Mesela Çinliler yazmış. Kaplumbağa yazmış da adam nasıl yazmış yani, veya güneş veya ağaç çizmiş yani. Hadi oku. Yani Çinler 4000 yıldır falan yazıyor da okunabiliyor mu? Veya Mısırlar boydan boya resim çizmiş duvara. Neymiş? Hieroglif. Okunmuyor. Yani ne anladım ben böyle yazıdan? Yani bunu yaz. Ağaç mı yazacaksın? Yaz A yumuşak G, A, Ç. Hadi yumuşak G ile Ç'yi yazma, onlar Türk alfabesinde var da. Yani yaz, helikopter yaz, ampul yaz, bunlar varmış Mısır'da diyorlar. Resmini çiziyorsun. Ben nasıl okuyacağım onu? Senin mağara adamından ne farkın kaldı o zaman? 40.000 yıl önceki adamdan ne farkın kaldı? O da mağara duvarına resim çiziyor. Bir de Mısırlılar gelişmiş uygarlık diyorlar. Bu İngilizce'de ne diyorduk? Allah'tan bir şu cengaver S ekimiz kalmış geniş zamanda gelen, 3. tekile gelen de. Yani yoksa Çince gibi bir şey olacak. Çince'de yani fiil çekimi hak getire hiç yok yani. Kişi çekimi de yok, zaman çekimi de yok. Yani örnek. Wo he, ben içmek. Ni he, sen içmek. Ta he, he hep aynı. Değişen özne. İçmek kelimesi hep aynı. Yani İngilizce'de bu ek olmasa I go, you go, he go, you go gibi bir şey olacak İngilizce o zaman. Yani Çince gibi bir şey olacak. Conjugation yapmayan, yani fiil çekimi yapmayan çok az dil vardır herhalde. Çince bunlardan biri. En önde gelen örnekleri. Tabii dünyada 7000 dil var. Hepsi teker teker araştırılmış mıdır? Birçoğu araştırılmıştır ama ne bileyim yani hepsi araştırılmamıştır yani. İngilizce gibi mesela yani yapıyor yapmıyor arası diller var. Böyle isim çekimi yapıyor yapmıyor arası bir diller. İsim değil pardon. Fiil çekimi yapıyor yapmıyor arası diller. İngilizcenin akrabaları çatır çatır yapıyor ama nedir İngilizcenin akrabaları? Yakın akrabaları var, uzak akrabaları var. Hep aile akraba üzerinden örnek verdik ha. Ne diyorduk? Almanca, Flemenkçe, İskandinav dilleri. Bunlar tabii ki de fiil çekimi yapıyor. İskandinav dillerinden biri yapmıyor. Hangisi hatırlayamadım şimdi. Norveççe miydi? İsveççe miydi? Biri yapmıyor. Neden yapmıyor bilmiyorum. Rusça, Latince, Yunanca, bunların hepsinde fiil çekimi var. Tabii bu İngilizce ile akraba olmayan dillerde de var. Mesela Arapça bakıyoruz yani ibadullah. Ayrıca dişi ve erkek için de ayrı fiil çekimleri var. Mesela 3. tekil için, yani o için teşrebu dediğimde demek ki kadın birinden veya dişi bir şeyden bahsediyorum. Yeşrebu dediğim zaman erkekten veya işte erkek bir hayvandan veya bir eril bir şeyden bahsediyorum, cisim olsa bile. Cisimlerinde cinsiyetler oluyor. O da cinsiyetli dillerin ayıbı mı diyelim, ne diyelim artık. Şimdi be, am, is, are, was, were ve be'nin çekimlerine değil de tarih içindeki evrimine bakalım. Bu videodaki tüm görselleri, tabloları, çizelgeleri, başvurduğum kaynakları linki açıklama kısmında bulunan dosyada, kaynakça veya tablo dosyasında bulabilirsiniz. Oradan indirebilir, kullanabilir. Arkadaşlarınıza, akrabalarınıza gönderebilirsiniz. Evet, am fiiline bakıyoruz. Haydi bismillah. Am, is ve are'ın az önce söylemiştik hes kökünden geldiğini. Hes mi de bunun birinci tekil kişi geniş zaman çekimi oluyor. Hes olmaksa hes mi, ben olurum, var olurum, mevcudum anlamına gelen bir fiil. Mesela I am, ben olurum. I exist ile birebir eş anlamlı, eş işlevli demeyelim de eş anlamlı bir cümle. Ve bir cümle toplam 3 harften oluşuyor aslında. Bir cümle için ne gerekiyordu? Minimum öznesi belli olacak, yüklemi olacak, yani bir haber verecek bir şeyi, bir haberi olacak. Yüklem demektense haber demek daha çok şey ifade ediyor gibi geliyor bana. Bu hesmi tabi Proto-Hint-Avrupa dilinden türeyen diğer dillerde de bu kökten gelen bir kelimeler var. Mesela Latince'de sum, Fransızca'da sui, birinci tekil kişi çekimi oluyor bu hes fiilinin. Mesela Descartes ne demiş? Cogito ergo sum demiş. Cogito düşünüyorum, ergo öyleyse sum varım. Yani sum özne kullanmamış. Özne kullanmamış demeyelim de zamir kullanmamış. Ben demeye gerek kalmamış. Çünkü sum zaten İngilizce'deki am gibi olmak fiilinin birinci tekil kişi çekimi. Yani sumla am bu durumda kökteş, cognate deniyor İngilizce'de. Aynı kökten gelen kelimeler. Devam ettik. Is. İngilizce'de en çok kullanılan koşaçlardan biri olan is'in evrimi ise şu şekilde. Has, hasty. Hasty, isti, is. İlk hasty ile ikinci hasty farklı.
İlki mastar, ikincisi üçüncü tekil kişi geniş zaman çekimi. Dikkatinizi çekerim. Ar'a baktığımız zaman İngilizce'de are hem ikinci tekil için hem de çoğuların hepsi için kullanılıyor. Eskiden tekil olan için art kullanılıyordu. Mesela to art ve you art gibi ifadeleri belki hala görebiliriz. Eski İngilizceye falan bakıyorsak arada. Çoğullar için are kullanılıyordu. Yani art ve are diye iki farklı koşaç vardı. Bunlar tek bir formda kaynaşmış, sanki are artı yutmuş gibi. Was'da da göründüğü gibi, yani çok anlatacak bir şey yok. Dikkat ve inceleme gerektirdiği için tablo ve görsellere dosyadan ulaşmanız gerekecek. Link açıklama kısmında az önce söylemiştik. Were'ün de karışık bir hikayesi var. Bunları bir gün tek bir tablo haline getirmek veya Wiktionary'deki veya Wikipedia'daki İngilizce maddeleri, dille ilgili, gramerle ilgili İngilizce maddeleri Türkçe'ye çevirmek isterim. Onları çevirdiğimiz zaman ortalık çok şeker olur herhalde. Burada yüzeysel olarak görmenin yeterli olacağını düşünüyorum ve being'e geçiyorum. Being de işte gözüktüğü gibi. Being'i ele almıyoruz çünkü be artı ing diye düşünmüştük onu. Çok bir numarası yok. Özetleyecek, toparlayacak olursak neyi gördük? Be fiilinin 7 farklı çekimi var. Bu 7 farklı çekim 3 farklı kökten gelen kelimelerle oluşuyor. Yani 3 grup var. Biri be'nin kendi grubu, diğer ikisini dışarıdan almış. Bunu neden böyle yapıyor be? Yani oradan almış, oradan almış. Bir dur be kardeşim be. İngilizce Wikipedia'da Indo-European copula maddesine baktığımız zaman şu ifadeyi görüyoruz. Çevirisi kabaca şöyle. Copula yani koşaç birçok Hint-Avrupa dilinde en düzensiz fiildir. Bu hem koşaçların en çok kullanılan fiil olmaları sebebiyle, çünkü her cümlenin içinde neredeyse olmaları gerekiyor, hem de Proto-Hint-Avrupa dilinin kendisinden türeyen dillere bu işlevde kullanılabilecek birden fazla yakın veya aynı anlamlı fiil devretmesi sebebiyledir. Yukarıdaki fiilleri görmüştük. Hves, has. Bunlar birbirine yakın anlamda olduğu için birbiri ile aynı paradigma içinde de kullanılabiliyor Wikipedia'nın dediğine göre. Böylece bu diller fiilin paradigmasında birden fazla fiilden unsur kullanıyor ve sublation'a yani değişik biçimlenmeye başvurmuş oluyor. Farklı dillerden, sadece Hint-Avrupa dillerinden değil, koşaçlara şöyle bir bakacak olursak, bütün örneklerimiz geniş zamandan. Bob öğrencidir. Öğrenci kelimesinden sonra gelen dir, burada koşaç. Tabii ki de Türkçe'de miş, di gibi farklı koşaçlar da var. İngilizce'de is geniş zamanda, Almanca'da ist, İngilizce, Almanca zaten neredeyse aynı şey. Fransızca diye telaffuz ediliyor, İspanyolca es, Latince esse, Yunanca einai, bobuwa gakusei desu. Türkçe'de de Türkçe'de de Japonca'da da desu veya dir yüklemden sonra gelmiş. Koşaçlar en sonda. Böylece ne yapmış oluyoruz? Japonca ve Türkçenin akraba olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Rusça'ya bakıyoruz. En sona koşaç olmayan örnekleri bıraktım. Bob student, özne ve yüklem. Arada koşaç yok. Arada, sonda, başta koşaç yok. Geniş zamanda yok. Diğer zamanlarda var. Arapça için Bob talibun. Burada da bir koşaç yok. Sami dillerinde genel olarak koşaç yok diye biliyorum. Teyit etmedim. Varsa gönderirsiniz bir tane bana. Az önce özetliyorduk. Özetleyemedik. Bir daha özetlemeye çalışalım. Toparlayalım. Yani karman çorman bir video oldu. Ama zaten istediğim de buydu. Birçok şeye değindik. Be olayının o kadar kolay olmadığını, o kadar kolay demeyelim de arka planının olduğunu gördük. Neden am, is, are? Yani neden am, is, are? Neden I am, neden you am diye bir şey yok diye hiç sormadık mı? Hiç mi sormadık? Ben sordum. To be'nin derinliklerine indik. Az değinilen yönlerine indik. Karanlıklarına indik. Zaten serinin adı Ümit ile Saklı Gramer. YouTube'da veya kitap formatında normal, sıradan, yüzeysel, sınava hazırlar gibi gramer çalıştıran milyonlarca kaynak bulabilirsiniz, milyonlarca video bulabilirsiniz. Bu seride yapmaya çalışacağımız şey, Saklı Gramer serisinde arka planı ile birlikte tarihsel bir bakışla, kuşatıcı bir bakışla, neden-sonuç ilişkileriyle, her zaman tabii o ilişki kurulamıyor ama en azından ilginç yönleriyle diyelim, bazı dil olaylarını incelemek olacak. Öğrendiğimde ufkumu arttırdığını düşündüğüm şeyleri, sizin de ufkunuzu 4-4,5 kat arttıracağını düşündüğüm şeyleri burada paylaşmaya çalışacağım. Bunları tabii ki de çokça araştırmak gerekecek. O kısmı ben hallederim elimden geldiğince. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizden ricam, fikirlerinizi varsa, itirazlarınızı varsa, merak ettiğiniz şeyleri yorum olarak videoların altına paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bir tartışma ortamı, bir sohbet ortamı olması
dilimsel düşüncenin aslında kuruluş amaçlarından biri. Yani dilimsel düşüncenin ortaya çıkış amaçlarından biri dille ilgili insanların konuşabildiği, fikir paylaşabildiği bir platform oluşturmaktır. Bir platform olarak işlev görmektir. Bu da tabii ki de meraklı, ilgili kişilerin veya karşı görüşteki kişilerin katkılarıyla olacak. Hepsi bunların katkıdır. Bu yorumlar sayesinde dil hakkında, gramer hakkında, dil bilim, filoloji hakkında, dil felsefesi hakkında kapışabiliriz. Birbirimizin bilgi birikimini artırabiliriz. Bilgi paylaşımında bulunabiliriz. Al gülüm, ver gülüm sistemi. Kendi açınızdan tarihi bir güne şahit olduğunuz dilimsel düşüncenin ilk videosunu, Ümit ile Saklı Gramer serisinin de ilk videosunu izlediniz. Ben de bu videoyu bugün 6. kez herhalde çekmiş oluyorum. Daha öncekileri çeksil. Artık YouTube'a veriyorum bunu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Onu söylemeyeceğim. İlk videoda söylemeyeyim. Sonraki videolarda bakarız.